Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok güzel, yapılışı da oldukça kolay bir 5 şiş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde kırmızı, krem ve yeşil tonlarında 3 tane patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara hanımlar. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Kirazlı çok güzel bir model yaptım. Bu şekilde hanımlar patiğimiz. 2 tane kirazımın arasına böyle minik ajurlu detay kullandım. Patiğimize çok güzel, çok farklı bir hava kattı. Çok güzel gösterdim. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimizin arka bölümü de yine bu şekilde. Hiç vakit kaybetmeden hemen patiğimize başlamak istiyorum. Ben patiğime her zaman olduğu gibi burun tarafından 12 ilmek olarak başlıyorum hanımlar. 12 ilmeğimi atıyorum. Ben bu başlama tekniğini hemen hemen bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Sayalım kaç ilmeğimiz olmuş. 3, 6, 9, 12 ilmeğim olmuş. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. İkinci şişimi aldım ve örmeye başlayacağım. Hanımlar, patiğimin arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi ilk sıramda ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz şimdi de. Bu aşamada artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağım ve 5 şişe de geçeceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğim vardı. 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hanımlar, hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkartacağız 3. şişimize. Bakın 3. şişime hemen ilk ilmeğimi şu kenardan çıkartıyorum. Bu ilmeğin iki kanadına birden girdim. Şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum buradan. Şimdi hanımlar, başlangıç yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Başlangıç yerlerimiz biraz sıkı olduğu için buradaki ilmeklerimi tığ yardımıyla çıkarıyorum. Bu şekilde sırasıyla başlangıç yerlerine giriyorum. 12 ilmek attığımız yerden tekrar 12 ilmek çıkaracağız. Hanımlar, başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden girerek öyle ilmek çıkartıyoruz. Burada bakın 5 tane ilmeğim oldu. Bir ilmek daha çıkartıyorum. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. Şu 3. Şu 4. Şu 5. Şu 6. ilmeğim. 4 şişimde de 6'şer tane ilmeğim oldu. Şimdi 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Hanımlar, bir sıra boyunca 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Üçüncü şişimdeyim. Yine ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Boşalan şişim ile sıradaki şişimdeki ilmeklerimi örüyorum hanımlar. Böyle döne döne gidiyoruz. Dolanıyoruz. Yine boşalan şişim ile son şişimdeki, yani 4. şişimdeki 6 ilmeğimi de öreceğim. Evet hanımlar, bir sırayı tamamladık. Şöyle sonuncu ilmeğimi de örüyorum. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini hanımlar bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma işlemi yapmıyoruz. Şimdi ilk şişimdeyim. Kenarımız hemen o sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 1, 2. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Diğer ilmeklerim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde artırmamı yaptım. 7 ilmeğim oldu. 4 şişimizdeki ilmek sayılarımız da eşit olacak. Şimdi ikinci şişimdeyim.
Bakın kenarımız bu sol tarafa düşüyor hanımlar. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar, sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Burada da kenarımız hanımlar bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim yine düz örülüyor. İlk 3 şişimde hanımlar 7'şer tane ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Diğer 2 ilmeğim düz olarak örülüyor. Böylece 4 şişimde de 7'şer tane ilmeğim oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Yani bir sıra artırma işlemi var. Bir sıra 4 şişimizdeki ilmekleri de düz örüyoruz. Sebebi şu: her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Şu anda 2. şişimdeki 7 ilmeğimi örüyorum düz olarak. 3. şişime geldim. Yine buradaki 7 ilmeğimi de düz olarak örüyorum hanımlar. 4. ve sonuncu şişime geldim. Buradaki 7 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Bir sıra boyunca 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak ördük hanımlar. Şimdi tekrardan artırma zamanı. Şimdi yapacağımız işlem şu: yine aynı şekilde artırmaya devam ediyoruz. İlk şişimdeyim. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. 2. şişime geldim. Burada da kenarımız hanımlar baktığımız anda sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yine 2. şişimde de kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Burada da kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Diğer ilmeklerim yine düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er tane ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar bu sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Şöyle ve kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Hanımlar, böylece 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu: bir sıra düz öreceğiz 4 şişimizdeki ilmekleri de, sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Artırma işlemi bu şekilde devam edecek. Ben bu patiğimde hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Sonra modelime başladım. Hem kiraz modelimiz de bu şekilde, bakın hanımlar. Tam denk geldi. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlıyorum. Öncelikle ilk ilmeğimi kırmızı ipimle öreceğim. Bir ilmek kırmızı. Ardından da krem ipimi ekleyeceğim. Hemen yanına bir ilmek de krem öreceğim. Krem ipimi ekler eklemez hemen krem ipimin ucunu burada kırmızı ipime bağlayacağım hanımlar. Patiğimi sökülmesin diye her eklediğimiz yeni ipte böyle düğüm atmayı unutmayalım. Ardından bir kırmızı bir krem olacak şekilde ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. Hatta örerken de şu krem ipimin ucunu gizleyerek götüreyim. Bu şekilde yapınca sonradan ip gizlemek zorunda da kalmıyoruz. Daha pratik oluyor. Bakın şöyle kremin üzerinden ucunu atlatarak gizleyerek götürüyorum. Bir krem bir kırmızı olacak şekilde hanımlar ilk sıramızda ilmeklerimizi örüyoruz. Bir ilmek krem ördüm. Bir tane kırmızı. Bir tane krem. Bir tane kırmızı. Bir tane krem diye ikinci şişimden kırmızı diye örmeye devam edeceğim. Diğer 3 şişimizi de hanımlar bir kırmızı bir krem olacak şekilde örelim gelelim.
Evet hanımlar, diğer 3 işimi de ördüm geldim. Şimdi geldik bir diğer sıramıza modelimizde. Bu sıramızda kırmızı olan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Krem olan ilmeklerimi de kırmızı ipim ile. Bir tane krem, bir tane kırmızı. Bir krem, bir kırmızı. Bir ilmek krem örüyorum, bir ilmek kırmızı. Bu sıramızda ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem olacak şekilde devam edeceğiz. Görüntümüz böyle. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim gelelim. İlmeklerimin hepsini sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kiraz modelimizden önce zemin hazırlamak için ilmeklerimizin hepsini krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Kırmızı ipimiz burada beklesin hanımlar. Kirazımızı örerken kırmızı ipimizi tekrar kullanacağız. Bu şekilde ilmekleri düz örüyoruz. Böyle. Şimdi hanımlar 2 sıra boyunca, 2 sıra derken 4 işimizi bir kere öreceğiz. Sonra bir daha dolanacağız. 2 sıra boyunca 4 işimizdeki ilmeklerimizi de krem ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi krem ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi bu kirazlarımızı yapacağız. Kirazımız toplamda 5 sıradan oluşuyor hanımlar. Kirazımızın ilk sırasındayız şimdi. İlk 2 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. 2 ilmek krem ördüm. Ardından 1 ilmek kırmızı. Devamında 3 krem, 1 kırmızı olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. 3 krem, 1 tane kırmızı. 3 tane krem örüyorum. 1 tane kırmızı. 3 ilmek krem. Şimdi hanımlar bakın, ip geçişlerinde arkadaki kırmızı iplerimi çok sıkmadım. Biraz esnek tuttum. Sıkarsanız şayet patiğiniz çok gergin durur. Ayağınıza olmaz. Model düzgün düşmez. 3 kremi örmüştüm. İkinci şişimden devam ediyorum. 1 kırmızı. 3 ilmek krem örüyorum. 1 tane kırmızı. 3 tane krem. 1 kırmızı. 3 krem. 1 kırmızı. Devam edeceğim. 3 krem olacak. 3. şişimdeyim. 2. kremim. 3. kremim. 1 tane kırmızı. 3 tane krem örüyorum. 1 tane kırmızı. 3 krem. 1 kırmızı. 3 tane krem ördüm. Devam ediyorum. 4. şişimden 1 tane kırmızı. 3 ilmek krem. 1 tane kırmızı. 3 krem. 1 kırmızı. 3 krem. 1 kırmızı ve sonuncu ilmeğimi de krem ile örüyorum. İlk işimdeki 2 ilmeğim de kremdi. 4. işimdeki son 1 ilmeğim de krem oldu. Yine arada 3 tane krem var. Model bütünlüğü sağlandı. Geldik kiraz modelimizde 2. sıramıza. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Sonra kırmızı ipimi aldım. Bu sıramda da hanımlar 3 kırmızı 1 krem. 3 kırmızı 1 krem. 3 ilmek kırmızı örüyorum. 1 ilmek krem. 3 tane kırmızı. 2. şişimden devam edeceğim. Şu 2. kırmızım. Şu 3. Yanına 1 tane krem örüyorum. 3 ilmek kırmızı. 1 tane krem. 3 tane kırmızı. 1 tane krem. 2. şişimizi de tamamladık. 3. şişime geldim. Aynı işleme devam ediyorum. 1 tane kremimi örüyorum. Yanına 3 kırmızı. 1 krem. 3 kırmızı. 1 krem. 3 kırmızı. 1 krem. Yeniden 3 kırmızı öreceğim. 4. şişimden çok pardon devam ediyorum. 2. kırmızı 3. Hemen araya 1 tane krem örüyorum. Yeniden 3 kırmızı, 1 krem, 3 kırmızı, 1 krem ve 3 ilmek kırmızımı ördüm. Kiraz modelimizde 2. sıramızı tamamladık. Geldik 3. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar 2. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Kırmızı ilmeklerimi kırmızı ipim ile, krem ilmeklerimi de krem ile öreceğim. 1 tane kremimi ördüm. 3 kırmızı ilmeğimi kırmızı ile örüyorum. 1 krem. 3 kırmızı, 1 krem. 2. sıra ile 3. sırada yapacağımız işlem aynı hanımlar. 3 kırmızı,
bir krem. Tekrar 3 kırmızı, bir krem olacak şekilde 3. sıramızı yapacağız. Diğer 3 işimizdeki ilmeklerimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 işimi de ördüm. Geldim kiraz modelimizde 3 sıramızı tamamladık. Şimdi kirazımızın bu dallarını yapacağız. Yeşil ipimize geçeceğiz. Yani 4. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi kremle örerek başladım. Tam buraya, kirazımın ortasına yeşil ipimi ekleyeceğim. Buraya bir ilmek yeşilimi örüyorum. Hemen yeşil ipimin ucunu da şuradan krem ipime bağlayacağım. 2 tane buraya sıkı bir düğüm atıyorum. Devamında hanımlar 2 tane krem ile başladım. 1 tane yeşil ördüm. Devamında 3 krem. Devam ediyorum. 1 yeşil. 3 ilmek krem örüyorum. 1 ilmek yeşil. 3 tane krem. Bu şekilde devam ediyoruz. İkinci şişimdeyim. 1 tane yeşil örüyorum. 3 ilmek krem. 1 tane yeşil. 3 ilmek krem. 1 yeşil. 3 krem. 1 yeşil. Yeniden 3 krem öreceğim. 3. şişimden devam ediyorum. Kirazlarımı örmeye. 2. kremim. 3. Şu da 1 yeşilim. 3 ilmek krem. 1 yeşil. 3 krem. 4. şişimdeyim. 1 yeşil. 3 krem. 1 yeşil. 3 krem. 1 yeşil. 3 krem. 1 tane de yeşil örüyorum. Son ilmeğimi krem ile ördüm. Modelimizde 4. sıramızı tamamladık. Geldik 5. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şöyle. İlk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. 1, 2, 3. Şimdi ilk kirazımın dallarını yapacağım. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. İlk kirazımı yaptım. Kiraz aralarına 5 ilmek krem örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ikinci kirazımı yapacağım. İlk kirazımı yaptığım gibi. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. İkinci kirazımı da yaptım. Arada yine 5 tane kremim var. İkinci şişimden devam ediyorum. Kiraz aralarına 5'er ilmek krem örüyoruz. 2, 3, 4, 5. Diğer kirazımı yapacağım. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Arada 5 tane kremim var. 2, 3, 4, 5. Diğer kirazımı yapacağım. 1 yeşil. 3. şişimden devam ediyorum. 1 krem, 1 yeşil. Arada yine 5 tane kremim var. 3, 4, 5. Diğer kirazımı yapıyorum. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Arada 5 tane kremim var. 3, 4 ve 4. şişimden devam edeceğim şimdi. Şu 5. kremim. Kirazım için 1 yeşil, 1 krem ve 1 tane daha yeşil örüyorum. Arada yine 5 tane kremim var. 2, 3, 4, 5. Sonuncu kirazımı da yapacağım. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Kalan 2 ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. Kirazımda hanımlar 5. sıramı tamamladım. Geldik şimdi 6. ve sonuncu sıramıza. Bu sıramızda hanımlar ilk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Sonra yeşilimi aldım. 5 tane yeşil öreceğim. 2 kremden sonra 5 yeşil. 2, 3, 4, 5. Hanımlar kiraz aralarında şimdi 3'er tane krem ilmeğimiz var. 3 kremimi örüyorum. 1, 2, 3. Tekrardan 5 yeşil öreceğim. 1, 2, 3, 4. İkinci şişime geçtim. İplerimi şöyle çıkartayım. Şu da 5. yeşilim. Kiraz aralarında 3'er tane kremimiz var. 3 krem 5 yeşil olacak şekilde kirazımızın son sırasını örüyoruz. 6. sıramızı. 5 yeşilimi ördüm. Arada 3 tane kremim var. Tekrardan 5 yeşil. 1, 2, 3, 4,
5. Arada 3 tane kremim var. Yeniden 5 yeşil, 3 tane krem. Dördüncü şişimdeyim. Yine 5 tane yeşilimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Yanında 3 tane kremim var. Tekrar 5 tane yeşil. Ve sonuncu ilmeğimi de krem ipim ile düz olarak örüyorum. Hanımlar, böylece kirazımızı bitirdik. 6 sıradan oluşuyordu kirazımız. 3 tanesi kiraz, 3'ü de bu yaprak bölümünde. Bunu tamamladık. Kirazımız bitti. Şimdi yapacağımız işlem ipimi bıraktım. İlmeklerimin tamamını krem ipimle öreceğim. Kirazımız bitti hanımlar. Hepsini ilmeklerimizin krem ipimizle öreceğiz. Hanımlar, bu aşamada yeşil ve kırmızı ipimiz burada beklesin. Bir diğer kirazımızı yaparken aynı iplerimizi kullanacağız. Bu şekilde hepsini krem ile örüyoruz. Hanımlar, şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca krem ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimin hepsini krem ipimle düz ördüm. Geldim. Şimdi bu ajurumuzu yapacağız hanımlar. Bakın, bu arada minik ajurumuz var. Toplam 4 tane ajur modeli kurdum bu üst bölüme. Ajurumuzu yapacağız birlikte. Bunun için öncelikle ilk 4 ilmeğimi krem ipimle düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Şimdi ilk ajurumu yapacağım. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. İlk ajurumu yaptım. Arada 4 ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4. Şimdi ikinci ajurumu yapacağım. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Arada yine 4 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. Üçüncü ajurlu modelimi yapacağım. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Arada 4 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Kalan 4 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ajurumuz hanımlar, ilk sırasını yaptık. Tabanımıza ajurlu model kullanmadım. Hani delikli bir modeli olduğu için patik taban için uygun olmaz diye. Bu nedenle ajurlu bölümlerde patiğimin tabanını düz olarak örüyorum. Ajur modelimiz yaparken tabana ajur deseni kurmuyoruz hanımlar. Bir diğer işime geldim. Yine buradaki tabandaki ilmeklerimi de normal düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Geldik yine ön yüze. Hanımlar, bir önceki sırada ajurlarımızı yapmıştık. Bu sıramızda ilmeklerimizi düz öreceğiz. Çünkü bir önceki sırada ajurumuzu yapmıştık hanımlar. Bu sırada ilmeklerimiz düz örülecek. Bakın, ajurlarımı, kesim yaptığım ilmeğimi hepsini düz olarak ördüm. Bu şekilde. Şimdi tabanımıza geldik hanımlar. Şu tabanımızdaki bu 2 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın, ajurumuz bu şekilde V şeklinde açılacak. Ajurumuzun da son sırasını yapacağız bu aşamada. Hanımlar, ilk 2 ilmeğimi krem ipimle öreceğim. V şeklinde ajurumuzu açabilmek için sağa doğru kesim yapacağım. Bu ikinci ilmeğin içinden girerek bu şekilde de ajur açılabilir. Bakın, ben bu şekilde şöyle bayağı bir zorlanıyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz hanımlar. Ya da birazdan diğer modelimde, hatta bakın ilmeği yarım bile almışım, yapamadım. Bu şekilde yapabilirsiniz. Fakat ben şu şekilde kolay yapabiliyorum. Şu ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bırakıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Sağa doğru kesimleri ben böyle kolay yapıyorum hanımlar. Sağa doğru kesimimi yaptım. Artırma yapıyorum bir tane. Bir ilmek düz ördüm. Bir daha artırma yapıyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Yani sola doğru kesim yapıyorum. İlk ajurlu modelimizi yaptık. Model aralarında birer ilmeğimiz var. Bir ilmek ördüm. Şimdi ikinci ajurlu modelimi yapacağım. Öndeki 2 ilmeğimi yine alıyorum. Sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne bıraktım. İkisini birlikte keserek örüyorum.
Artırmamı yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Artırıyorum. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Burada da sola doğru kesim yaptık. Arada bir ilmeğim var. Düz ördüm. İkinci şişimdeyim hanımlar. Hemen burada da 3. ajurlu modelimi yapacağım. Öndeki 2 ilmeğime sağa doğru kesim yapıyorum. İkisini kestim. Artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Arada bir ilmeğim var. 4. ajurlu modelimi yapacağım. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yaptım. Artırma yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Yine artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği keserek ördüm. 4. modelimizi de yaptık. Kalan 3 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi patiğimizin tabanındaki bu 2 şişteki ilmeklerimizi düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı düz ördüm geldim, ön yüzdeyiz. Ajurlarımızı yaptık hanımlar. Ajurlu modelimiz bitti. Şimdi ilmeklerimizin tamamını tekrardan krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Hepsini sırasıyla düz örüyorum. Bu şekilde. Bakın hanımlar, modelimiz oldu. Şimdi 4 içimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca 2 kere dolanacağız. Krem ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi krem ipimle düz ördüm ve geldim. Şimdi yapacağımız işlem şu, bakın. İkinci kirazımıza başlayacağız. İlk kirazımızı nasıl yaptıysak ikinci kirazı da aynı şekilde kuracağız hanımlar. Aynı sayılarla, aynı şekilde, aynı sıralamayla. Kafanız karışmasın diye sizlere kısaca göstereceğim. İlk kirazı yaparken 2 ilmek kremi örmüştük. 2 krem, ardından kırmızıyı eklemiştik. 1 tane kırmızı. 2 krem ile başladık. 1 kırmızı örmüştük. Kırmızı ipimi alttan kontrollü bir şekilde aldım hanımlar, gergin durmasın diye. Devamında 3 kırmızı, 1 krem, 3 kırmızı, 1 krem, 3 kırmızı, 1 krem olacak şekilde bu şekilde örmüştük. Sonrasında ikinci sıraya geçtik. Bunda da 3 kırmızı 1 krem olacak şekilde ördük. İkinci ve üçüncü sırayı aynı şekilde yapıyorduk zaten. Sonra kirazımızın bu dallarına geçtik. Dallarını da yeşil ipimizle yapmıştık. Şimdi hanımlar, ikinci kirazı yapın gelin. Bu modele bakarak da, ilk modele bakarak da yapabilirsiniz. Bakarak yapamıyorsanız da ilk kirazı yaptığımız videonun bölümüne gelerek sıralamaları tek tek takip ederek ikinci kirazı da rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi aynı modeli anlattım. İkinci kez tekrar anlatarak videoyu gereksiz yere uzatmak ve sizleri de tabii ki sıkmak istemem. Şimdi ikinci kirazımızda ilk kirazı yaptığımız gibi böyle tamamlayalım gelelim. İkinci kirazımız bittikten sonra hanımlar, ilmeklerimizin hepsini 2 sıra krem ipimizle düz örelim. Sonra birlikte bu bilek bölümüne geçelim. Evet hanımlar, ikinci kirazımı bitirdim. Ardından 4 içimdeki ilmeklerimi de krem ipim ile 2 sıra düz ördüm. Bu aşamada kırmızı ipim burada duruyor hanımlar. Yeşil ipimle şimdi kalmadı. Yeşil ipimi kestim, arkaya bağladım. Şimdi bu bölümü yapacağız. Burası için de hanımlar şöyle başlıyorum. İlk ilmeğimi krem ile örüyorum. Hemen yanına bir ilmek kırmızı. Devamında bir krem bir kırmızı olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. Bir krem, bir kırmızı. 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 Tekrar bir krem, bir kırmızı diye devam edecek. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi modelimizde bir diğer sıramıza geçtik. İkinci sıramıza. Burada da krem olan ilmekleri kırmızı ipim ile örüyorum. Kırmızı olan ilmeklerimi de krem ipim ile. Krem ilmekler kırmızı, kırmızı ilmekler de krem ipimiz ile örülüyor. Bir kırmızı, bir krem. Bir kırmızı, bir krem. Bir kırmızı, bir krem. Bir kırmızı, bir krem. Bakın şeklimiz bu. Böyle devam ediyor. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim ve gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını hazırlamak için ilmeklerimizin hepsini kırmızı ipimizle düz olarak öreceğiz. Artık kremi de buraya kesip bağlayabiliriz. Çünkü patiğimizin devamında sadece kırmızı ipimizi kullanacağız artık. Bu şekilde. Hanımlar, şimdi 4 işimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca kırmızı ipimiz ile
düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra ilmeklerimi kırmızı ipim ile düz ördüm. Geldim krem ipimi de kestim, arkaya bağladım. Şimdi bilek ayrımını yapacağım. İlk şişimdeyim hanımlar. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın burada son bir ilmeğim var. Bu sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği hanımlar şöyle bakın birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi hanımlar patiğimizin bu kenarlarına geçmiş bulunmaktayız. Ben bu patiğimin şu kenar bölümlerine buralara 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk 7 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de hanımlar ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Hanımlar artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Dediğim gibi şu anda ön yüzde olduğum için ilmeklerimi düz örüyorum. Hanımlar ben arka bölümde ilmeklerimi biraz farklı alıyorum. Alış şeklim şöyle bakın. Şişim üstte, ipim altta. Şişim üstte, ipim altta. Ön bölümünü yaparken şöyle yapıyordum. Şişim altta, ipim üstte. Bu şekilde örüyordum. Ama arka bölümlerde ilmek alış şeklim böyle farklı. Sebebi şu. Patiğimizin arka bölümünde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü örüyoruz hanımlar. İlmeklerimi ön yüzde bu şekilde alınca arka yüzde ilmeklerimin şekli yönü düzgün geliyor. Ters örgüyü kolay örebiliyorum. Sebebi bu. Bunu da buradan açıklamış olayım. İlmeklerimi diğer bilek ayrımına kadar bu şekilde öreceğim. Diğer şişime geçtim. Bilek ayrımı yaptığımız bu son şişimiz. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Bakın hanımlar son 7 ilmeğim haroşa. Bunları da yine düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımından sonra geri dönüyoruz hanımlar. Artık yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Şimdi ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz örüyorum. 4, 5, 6 ve 7. 7 tane haroşamı ördüm. Bakın buraya bir diş haroşamız oluştu. Diğer ilmeklerimi de arka yüzdeyi ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü öreceğiz derken demek istediğim buydu. Bir diğer şişime geçtim. Arka bölümdeki ilmeklerimi patiğimin arkasında ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Yine tabanımıza denk gelen yer buralar. Buraları da ters örmeye devam ediyorum. Son şişime geldim. Bilek ayrımına yaptığımız şişimiz burası. Yine ilmekleri ters örüyorum. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımından sonra yine geri dönüyoruz hanımlar. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Yani arkası böyle devam edecek. Tekrar ön yüzdeyim. İlk 7 ilmeğim haroşa. Düz örüyorum. Devamında gelen ilmeklerimi de yine ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bundan ibaret hanımlar. Şöyle baktığımız anda buralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin arka bölümüne hanımlar buraya toplamda 15 diş yani şu haroşa sıralarını sayacak olursak 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre bakın tam denk geldi. Tam oturdu ayağa. Sizler bu bölümü yaparken patiğinizi ayağınıza giyin hanımlar, ölçerek yapın. Patiğinizin arkasını topuğunuzun bakın şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ayağınızı ölçün, topuğunuzun kenarına gelene kadar patiğinizin arkasını örün.
Çünkü herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, şişi, ipinin inceliği, kalınlığı, örmek istediği ayak numarası birbirinden farklı olabilir. Bu şekilde ölçerek yaparsanız çok daha iyi, doğru sonuçlar elde edersiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını tamamlayıp gelelim. Sonra birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, ben patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için 4 şişimdeki 14 ilmeğim de bakın şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımız anda sol taraftaki şişime 24 adet ilmek ayırdım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 7 haroşamı örüyorum. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve patiğimizin topuğu oluşacak. Yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Kesim yaptığım ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın hanımlar, burada son 7 ilmeğim kaldı. Haroşa olduğu için bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük, tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmeği örerken kesimimizi yapacağız. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Şimdi tekrar hanımlar, yapacağımız işlem şu: kesimden sonra geri döneceğiz. Sıra sonuna kadar ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 23 ilmeği örüp 24. örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu buradaki ilmeklerin bitene kadar sizlere tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçirdim. İlk ilmeğimi de şişimden bırakıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Her iki patiğimizin de kesimi aynı yönde oluyor hanımlar. Zaten gizli kesim olduğu için izi bile belli olmuyor. Bu şekilde. Şimdi kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim, gelelim. İlmeklerimi kestim hanımlar. Bakın son 2'şer ilmeğim kaldı. Bunu da yine birlikte keselim. Yine aynı şekilde ikinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Bunları da yine aynı şekilde kesiyorum. Şişlerim de boşa çıktı. Tığımdaki 2 ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Burası sık olsun diye 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim hanımlar. Topuğumuza birlikte bakalım.
şöyle sıkıştırarak ipimin ucunu gizliyorum. Patiğimin ön bölümünde de öyle kiraz yaptığım iplerimi, kestiğim, eklediğim iplerimin uçlarının hepsini video aralarında gizledim. Siz de gizleyin hanımlar. Patiğinizin içi dışı tertemiz görünsün. Hemen bakalım topuğumuza. Şöyle atlamayalım orayı da bakın. Gayet güzel, muntazam, düzgün bir topuk yöntemi oluyor bu şekilde. Bir de manken ayağıma giydireyim patiğimize, öyle bakalım. Kirazlı, güzel, şık bir model oldu. Hem çeyiz için uygun hanımlar, hem de gayet kolay yapılışı. 5 şiş patiğe yeni başlayacak olan hanımlar bile rahatlıkla yapabilir diye düşünüyorum. Hiçbir ağırlığı, zorluğu yok. Zaten baştan sona da anlattım gördüğünüz gibi. Evet hanımlar, patiğimizi şöyle manken ayağıma giydirdim. Gördüğünüz gibi şöyle çok güzel, muntazam, düzgün bir patik oldu. Gayet de esnek. Bakın esneklik payını da yine bu şekilde göstereyim. Tabanımız. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.